Sigma 816 f4.5 5.6, Sigma 1835 f1.8'e iyi bir arkadaş mı? Gelin bakalım. Öncelikle bu videoyu kimsenin sponsor olmadığını ve bu iki lensi de kendim satın aldığımı belirterek başlamak isterim. Sigma 1835 keskin bir lens. Daha önce sahip olduğum Sigma 1750 yerine bu lensi aldığımda bu durumu öğrendim. Sigma 1835 2013'te satışa çıktı ve bu lensi çıktığı andan itibaren takip ettim. Daha popülerleşmeden önce video için ne kadar iyi bir seçenek olabileceğini fark ettim. Zaten sonrasında video için en popüler lenslerden biri oldu. Sigma 1835 ağır ve büyük bir lens olduğu için herkesin tercih ettiği bir lens olmadı. Ancak video ve film yapmayla ilgilenenlerin otomatik fokusu tercih etmeyenlerin sevgilisi oldu. Bu lens ağır ve büyük olduğu için her gimbal'la kullanabileceğiniz bir lens değil. Sarsıntı önleme özelliği olmadığı için kameranızda IBIS olmadan elde kullanmak çok zor. Benim kullandığım 1750 kopyasında bir sorun olabilir belki. Ama ikisinde de diyafram tamamen açıkken 1835 genel olarak çok daha keskin ve köşelerde de son derece iyi. 1750'nin köşelerindeki keskinlik kaybı beni hep rahatsız eden bir durumdu. 1750'nin köşeleri o kadar kötüydü ki hep odaklamamda sorun olduğunu düşünüyordum. Işık alma konusundaysa f1.8 ile f2.8 arasında tahmin edebileceğinizden daha fazla bir fark var. Çok saçma ama 1.8 diyaframla iç mekanda gündüz vaktinde dışarıyı doğrudan görmeden bile beyazların patlaması mümkün olabiliyor. Yani 1.8 diyafram bu kadar iyi ışık alabiliyor. 2.8'de hiç böyle bir şey yaşamadım. Tabii eklemem gerek. Ben Speed Booster ya da Focal Reducer dediğimiz adaptörle kullandığım için aslında elde ettiğim ışık 1.8 lensle daha çok f1.2'ye karşılık geliyor. Öte yandan Sigma 816'nın diyaframını tatlı dille anlatmanın pek yolu yok. 816 yavaş bir lens. Diyafram değeriyle sizi etkilemeyecek bir lens kesinlikle. Speed Booster takabileceğiniz bir kamerada bile en fazla f3.2 ile 4 arasında bir diyafram oluyorken 1835 Speed Booster ile f1.2'ye kadar inebiliyor. Orijinal Blackmagic Pocket'ın 0.58 çarpanlı Speed Booster ile kullanıldığında f1.0'a kadar düşebiliyor. Ama bu lensleri Speed Booster takabileceğiniz bir kamerayla kullanmayabilirsiniz. O yüzden biz normal değerlerden gidelim. Bir tarafta f4.5 5.6, diğer tarafta 1.8. Bu 3 stopa yakın bir fark. Az ışıkla çalışıyorsanız ve kameranız düşük ışıkta çok iyi değilse bu sorun yaratabilir. Hızlı lensinizin diyaframını da yavaş lensinizin diyaframını düşürmeniz gerekebilir. Bu da hızlı lensinizin hızının anlamını ortadan kaldırır. Bu arada aşina olmayanlara dipnot, hızlı lens ifadesini diyaframı fazla açılabilen lensler için kullanabiliriz. Genellikle f2.0, 1.8, 1.4, 1.2, 1.0 gibi diyaframlara hızlı deriz. Yavaş lens ifadesi ise tahmin edebileceğiniz gibi diyaframı o kadar fazla açılmayan lensler için kullanırız. Genellikle f4 ve üzeri için bu ifadeyi kullanırız. f2.8 de çok hızlı bir diyafram sayılmaz. Ama lensiniz en açık diyaframında çok keskin de olsa bir sahnede daha fazla objenin net olmasını istiyorsanız lensinizin diyaframını her halükarda kısmanız gerekecek. Dolayısıyla her zaman hızlı bir diyafram değeri kullanamazsınız. Bir film yapıyorsanız Sigma 816'nın kötü bir tercih olduğunu düşünmüyorum. Ne istediğinizi biliyorsanız bence harika bir tercih olabilir. Lensin gövdesinin malzeme kalitesi 1835 art kalitesine denemez. Ancak yine de oldukça iyi bir malzeme kalitesi var. Ve en önemlisi bu lens APS-C veya Super 35 sensör boyutunda balık gözü olmayan en geniş lens. Ön mercek elementi üzerine filtre takmanıza izin vermiyor. Ve çıkarılamayan metal çiçek yaprağı şeklinde bir parasoliği bulunuyor. Ama bir film çekiyorsanız zaten genellikle Matbox'a takılan ND filtreler kullanırsınız. Tabii Matbox'a takılan kare ya da dikdörtgen filtreler biraz pahalı. Ancak bu lensin diyaframı daha hızlı bir lense göre daha fazla kapanabildiği için sadece ışığı kesmek için bir ND filtreye ihtiyacınız daha az olacaktır. Sigma 1835'in satış faktörü dünyanın en hızlı zoom lensi olması iken aynı zamanda çok az optik kusurla
en açık diyaframında bile çok keskin görüntü vermesi. Bir prime lens seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bazı prime lenslerden bile keskin. Peki ya geniş açı bir lensin satış faktörü ne olabilir? Kuşkusuz piyasada geniş açı 1.8 zoom lensler yok. Tokina'nın 11-16 ve 11-20 2.8 lensleri var. Ancak bu lenslerde biraz chromatic aberration ya da renk kayması dediğimiz bir kusur mevcut. Ve 2.8 sabit diyafram bir geniş açı için iyi olsa da 1.8 prime geniş açılar kadar hızlı değiller. Dolayısıyla kaybettiklerinizle kıyasla kazandığınız 2.8'e ne kadar değer tartışılır. Bu lensler o kadar da hızlı değiller. Öte yandan prime lenslerse birkaç geniş açı odak uzaklığını elde etmek için oldukça pahalı hale geliyor. Prime lensler için dipnot, eğer farklı mountlarda kullanabileceğiniz bir prime lens istiyorsanız Sigma 14 mm f1.8 lensi önerebilirim. Bu lens en keskin, geniş açı lenslerden biri ve optik kusurları gerçekten az. Bu lens full frame boyutunda ancak APS-C veya Super 35 gibi bir sensörde 8 mm kadar geniş değil maalesef. Dolayısıyla fiyatını da göze alınca en azından full frame dışında çok fiyat performans bir lens olduğunu söyleyemem. Ancak bu lensin astrofotoğrafçılıkta dahi kullanıldığını söyleyelim. Astrofotoğrafçılık lensleri oldukça zorlayan bir alandır. Gerçekten çok iyi bir lensiniz yoksa yıldızların iyi fotoğraflarını çekemezsiniz. Her neyse konumuza dönelim. Bir geniş açı zoom lensin satış faktörü diyaframı değilse nedir? Bence herhangi bir lens seçerken iyi bir strateji tek bir şeyi en iyi yapan bir lens seçmeniz olacaktır. Sigma 18-35 en hızlı zoom lenslerden biri. 8-16 ise en geniş açı lens olmasıyla öne çıkıyor. Tek bir mount'a özel üretilmeyen bu kadar geniş açı başka bir zoom lens yok. Bu kadar geniş açı balık gözü olmayan prime lens bile pek görmedim. Dolayısıyla görüntü kalitesi 18-35'e denk olduğu sürece bunun yanlış bir tercih olması için ben bir neden göremiyorum. O halde bakalım. Görüntü kalitesi ikisini kıyasladığımızda nasıl? Benim 8-16 lensimin en açık diyaframda 18-35'e kıyasla daha keskin olduğunu gördüğümde biraz şok oldum. Diyafram farkından dolayı bunu doğal bulabilirsiniz. Ama unutmayın ki 18-35 en açık diyaframında keskin olmak için tasarlanmış bir lens. Ve diyaframı kısıldığında keskinliği pek artmıyor. 8-16 görüntü kalitesi konusunda oldukça iyi iş başarıyor. Tabii bu 18-35'in değerini düşürmüyor. 18-35 bazı pahalı sinema lenslerine denk performans sunuyor. Öte yandan eğer bir sinema lens seti oluşturmak istiyorsanız 18-35'in Cine versiyonu bulunuyorken 8-16'nın Cine lensi yok. 18-35'in eşi olan bir de 50-100 mm zoom lens bulunuyor. Onun da 1.8 diyaframı var. Ve Cine versiyonu bulunuyor. 50-100'de çok güzel bir lens. Zaten ağır olan 18-35'ten bile ağır bir lens. Ve maalesef Sigma çıkarılamayan bir lens desteği tercih etmiş. Bu sinema ekipmanıyla ROD'la kullanımda pek hoş bir durum değil. Tabii onun Cine versiyonunda bu tatsız detay bulunmuyor. 50-100'ün belki de en büyük sorunu focus breathing dediğimiz kusur. Bu lenste çok ciddi miktarda. Eğer bu lensi focus pulling için kullanacaksanız çerçeveniz çok fazla değişecek. Öte yandan 18-35 ve 50-100'e ek olarak Sigma'nın neredeyse tüm prime lenslerin Cine versiyonları var. Ve hepsinde olmasa da bazı prime lensler yine focus breathing sorununu yaşatıyor. Bu sorun Cine versiyonlarında da aynı. Yani aslında Sigma'nın Cine lensleri fiyatlarıyla birlikte değerlendirildiğinde güzel seçenekler olsa da bir set olarak bazı eksikliklere sahipler. Yani 8-16'nın Cine versiyonu olmaması çok da önemli değil benim için açıkçası. Bana kalırsa bu lens 18-35'e çok iyi bir eş.
8 milimetreden 35 milimetreye kadar odak uzaklıklarını elde ediyorsunuz ve keskinlik, optik kusur konusunda iyi durumdasınız. 17 milimetreyi normal şartlarda elde etmiyorsunuz tabii. Ancak Speed Booster kullanıcıları bu odak uzaklığını dahi Speed Booster ve boş adaptör kombinasyonuyla dolaylı yollarla elde edebiliyor. Tabii bununla uğraşmak istemeyenler ve bu lensleri bu tür adaptörler olmadan kullananlar bile 16 ile 18 mm elde ederken tam 17 mm'yi eksikliği ne kadar ararlar şüpheli. Eğer ki siz de bir geniş açı lens arıyorsanız bu lensi önerebilirim. Bu lensi uzun süredir kullanıyorum ve biraz yavaş olması haricinde şimdiye kadar beni memnun etmeyen bir yanı olmadı. Değişken diyaframı da zoom yaparken pek öyle anlaşılır derecede ışık değişimine sebep olmuyor. Elbette parfocal bir lens olmadığını da söyleyelim. 18-35 de normalde parfocal değil. Bazıları Speed Booster'la parfocal kullanabildiklerini söylüyor. Ancak ben Speed Booster'ın back focus'ını ne kadar ayarlasam da bu durumu yaşayamadım. Parfocal lensler arıyorsanız eğer, ki bu video için çok işe yarayabilecek bir özellik aslında, bütçenizi maalesef Cinelens seviyesine çıkarmanız gerekecek. Sigma 816, 18-35 kadar ağır olmaması sayesinde fotoğraf makinenize takıp gezebileceğiniz ya da küçük gimbal'larla kullanabileceğiniz bir lens aynı zamanda. Yorumlarda siz de gerek Sigma 18-35'e gerekse başka genel kullandığınız lensleri, hangi geniş açı lensleri eş olarak kullandığınızı ya da önerdiğinizi yazarak görüş bildirebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.